Bu videoda Kong ve Scar King arasındaki rekabette kimin nasıl kazanacağı hakkında detaylı bir analiz hazırladım. Özellikle filmden yayınlanan son TV spot ve kliplerde Kong'un Scar King'e karşı ezici bir üstünlük sağlaması üzerine böylesi bir video benden istendi. Hatta Instagram'daki yayın kanalımda bana sorulan sorulardan biri de buydu. Çünkü başlangıçta insanlar Scar King'in çok güçlü bir titan olacağını düşünmüşlerdi. Ancak filmde hayal kırıklığı mı yaşayacaklar yoksa Godzilla vs. Kong fragmanındaki gibi yapımcılar bizleri kandırıyor mu? Çünkü Godzilla vs. Kong fragmanı ve TV spotlarında her sahnede Kong Godzilla'ya vuruyordu ve onu dövüyordu. Ancak filmi izlediğimizde Godzilla'nın Kong'u daha çok dövdüğünü göstermişlerdi. İşte bu yüzden ben de sizlere fragmanlarda gördüğümüz sahneler ve çok daha fazlası üzerinden detaylı bir anlatım sunmak istiyorum. Ancak videoya başlamadan hemen önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Kong'un yeni güçlerinden ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Kong'a yeni elektrik güçleri verileceğini söylemiştim. Sinematik evrende bu durumu eski filmlerde bizlere göstermişlerdi. Kong'un elektrik enerjisiyle beslendiğini ve bu güçlerini Godzilla'ya karşı kullandığını izlemiştik. Monsterverse'de ise Kong'a verilen Beast tadındaki bu eldivenin elektrik enerjisi vardı. Kong'un kolu film içerisinde hırpalanacağı için Monarch tarafından geliştirilen yeni bir sistemden bahsediyoruz. Mechagodzilla'nın parçalarından ve teknolojisinden yapılacak olan bu silah tıpkı Mechagodzilla gibi ultrasonik vuruşlar yapabiliyordu. Bu sayede bir darbenin gücünü en azından 100 katına kadar arttırıyordu. Hatta Mechagodzilla bu kullandığı teknoloji sayesinde Godzilla'yı çok fena dağıtmıştı. Kong'un elektrik güçlerine gelecek olursak bu silah hakkında bilmediğimiz iki farklı olay var. Öncelikle Mechagodzilla'nın enerjisi Godzilla'ya güç veren kaynaktan geliyordu ve bu sayede neredeyse sonsuzdu. Fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla Kong'un üzerinde herhangi bir pil falan yok. Aynı şekilde bu cihaza enerji verebilecek bir kaynak bu kadar küçük bir alana sıkıştırılmış olamaz. İşte bu durumda bir teori daha doğrulanmış olacak, yani Kong'un kendi bedeninde elektrik güçleri ürettiği açıklanacak. Aslında bu olayı daha önce Godzilla vs. Kong filminde de söylemiştim. Kong'un kalbi zayıfladığı sırada Hollywood araçlarının enerjisiyle birlikte ona enerji vermiş ve ayağa kaldırmışlardı. Aslında aynı durum eski filmlerde de yaşandı. Godzilla Kong'u dövmüştü ve sonra Kong elektrik güçlerini kullanmıştı. Yani Kong'un üzerine şimşekler çakmaya başladığında Kong bir anda ayağa kalktı ve daha sonrasında hem elektrik güçleri üretiyordu hem de Godzilla'yı çarpıyordu. Evet, başlangıçta Kong'un özel güçlerinden bahsetmek istedim çünkü burada önemli olan en büyük faktör buydu. Kong'un boyu Scar King kadar uzun değil tabii ki, ancak çok kalıplı ve straight basmış gibi görünüyordu. Fragmanlarda ve TV spotlarda Kong dışındaki hiçbir gorilde bu kadar sağlam ve büyük bir cüssü olmadığını zaten görmüştük. Yani fiziksel anlamda Kong zaten çok güçlü bir karakterken bu gücü şimdi katlanarak artmış olacak. Savaş baltası olayına gelecek olursak filmde Kong savaş baltasını tam anlamıyla kaybetmeyecek. Kong Shimu tarafından dondurulduktan ve dayak yedikten sonra Scar King bu baltanın yeni sahibi olacak. Yani Scar King'in tek silahı elindeki Titan omurgasından yapılan ve ucunda kristal olan kamçı olmayacak. Kong'un güçlerinden ve yeteneklerinden bence yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Öyleyse gelelim Scar King'e ve karakterin sahip olduğu güçlere. Öncelikle Scar King geçmiş çağlarda çok büyük bir savaşçıydı. Birçok farklı Titan'ı öldürdü ve Kong klanlarının lideri oldu. Ancak Hollywood'da bulduğu kristal yüzünden kendisi resmen Gollum'a benzedi. Yani kristalle arasında adeta kıymetlimiz ilişkisi başladı. Mesela Gollum'un gözlerine bakarsanız tıpkı Scar King'in gözleri gibi parlıyordu. Yani Scar King kristalle vakit geçirdiği süreçte hem kendini hem de aklını kaybetmeye başladı. İşte bu yüzden Scar King kabilesinin geri kalan üyelerine hep kötü davranıyordu. Scar King'in bir orangutan olduğu için çelimsiz ve ince göründüğünü çok iyi biliyoruz. Zaten bu yüzden Kong'a karşı geldiği her savaşta kaybediyor gibi görünüyordu. Her ne kadar elinde kamçısı olsa bile Kong'un savaş baltasına sahip olan versiyonu çok daha ağır basacaktır. Ancak elinde hem kamçısı hem de savaş baltası olan Scar King bu noktada Kong'la arasındaki güç dengesini eşitleyecek. Çünkü Scar King hem çok yaşlı hem de iyice zayıflamış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Boyu uzun olsa bile Kong'un daha yapılı, zeki ve maskülen bir erkek olması onu fazlasıyla öne çıkartıyor. İşin goy kısımlarına geçecek olursak dostlar, bu film için son formlarda Kong'un daha üstün olduğu söylenebilir. Ancak film hakkında edindiğim bilgilere göre Scar King kesinlikle fragmanlarda göründüğü kadar boş bir titan olmayacak.
Çünkü filmin sonlarında Godzilla, Kong ve Shimu Scar King'le mücadele edecekler. Yani filmin sonunda üçü birlikte Scar King'i zar zor yenecek deniyorsa fragmanlarda özellikle Kong'un vurduğu sahneleri öne çıkartarak yine bir fragman oyunu oynadıklarını söylemek yanlış olmazdı. Scar King tecrübe anlamında elbette Kong'dan çok daha üstün bir karakter. Hatta kimi rivayetlere göre insanların dilinde konuşabileceği bile söylendi. Yani bu kadar zeki bir Titan'ın diğer Titanlara üstünlük kurması kesinlikle şaşırtıcı değil. Mesela Godzilla vs. Kong filmine bakarsak Kong'un Godzilla'ya vurabilmesinin tek sebebi aslında zekasıydı. Yani diğer Titanlar gibi kaçmasını bilmeden direkt olarak ona bam güm saldırsaydı 2 dakikalık işi vardı. Ancak kurnazlıklar ve oyunlar yaparak birkaç defa Godzilla'ya vurmayı başarmıştı. Evet, Kong da çok zeki bir Titan gibi görünebilir ama kesinlikle Scar King kadar zeki olduğu söylenemez. Her ne kadar kas gücü anlamında Kong daha üstün desek de birebir dövüşte Scar King gerçekten isterse Kong'u alt edebilir. Bu sahnede yani ilk karşılaşmalarında Kong'un elinde çok güçlü bir silahı vardı ve bu sayede onu yenmeyi başardı. Ancak hemen sonrasında Shimu devreye girince mücadele yarıda kesildi. Final dövüşüne doğruysa Scar King gerçek potansiyeliyle ortaya çıkacak. Zaten fragmanlarda elindeki Whiplash'ı çok iyi kullandığını ve Kong'la olan savaşında da aslında potansiyel olarak başarılı olduğunu görmüştük. Yani Monarch ve insanları olmasaydı Godzilla x Kong The New Empire filminin sonunda Scar King zahmetsizce amacına ulaşacaktı. Ancak Monarch Kong'u toparladığı ve güçlendirdiği için Scar King'in planları suya düştü. Tahminen Godzilla ve Kong'u bir araya getiren de yine Monarch olacak. Bu yüzden şunu düşünmenizi istiyorum dostlar. Scar King gerçekten de başarısız mıydı yoksa Kong'un arkası sağlam olduğu için mi kaybedecek? Çünkü hikayenin sonunda elbette kaybeden kişi Scar King olacak. Ve muhtemelen Kong Hollow Krallığı'nın başına geçecek. Dediğim gibi güç anlamında çok büyük farkları yok ama Kong daha kalıplı olduğu için ağır basıyor. Ayrıca zekası sayesinde Scar King daha öne geçebilirdi ancak Kong'un arkası oldukça sağlam. Bir de bana Instagram'da açtığım kanalda sürekli şunu soruyorsunuz. Neden Scar King elindeki kristal sayesinde Kong'u ya da Godzilla'yı kontrol etmiyor diyorsunuz. Bunun sebebini aslında daha önce sizlere açıklamıştım ama madem bir karşılaştırma videosu hazırlıyorum o zaman söyleyeyim dostlar. Final savaşında Mothra telepati güçleri sayesinde Godzilla ve Kong'u koruyabiliyordu. Ancak bunun yanında Kong zeki bir titan olduğu için kristal onu çok fazla etkilemiyordu. Scar King uzun bir süre kadar kristale maruz kaldığı için kristalin etkisinde kalıyor ve Shimu da zeka olarak pek gelişmiş bir tür sayılmaz. Bu nedenle Scar King'in kristali Kong'u kesmek dışında pek bir işe yaramayacaktır. Eğer sizlerin aklına da bu tür sorular geliyorsa siz de beni Instagram'dan takip edebilir ve kanalda bana farklı sorular sorabilirsiniz. Sonuç olarak benim düşünceme göre Scar King base formlarda alabilir ama final formlarında Kong'un kazanacağını düşünüyorum. Evet dostlar, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.